hayat kaynağımız. Yeryüzündeki bütün varlıkların olmazsa olmazı su. Evet, su, hayat kaynağımız. Olmazsa olmazımız olan suyun insan hayatı için, doğamız için ne kadar önemli olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Peki, suyun içinde çok farklı sırlar barındırdığını daha önce hiç duydunuz mu? Bugün suya hiç bakmadığınız bir pencereden bakacağız. Suyun canlı olduğunu. Su zaten diğer varlıklar, bitkiler gibi canlı. Hayır onu demiyorum. Onu geçelim. Su senden daha canlı. Son dönemde birçok araştırmaya konu olan suyun bu esrarengiz kısmını konuşacağız. Suyun hafızası var mı? Bu da ne demek şimdi? Su bizi dinliyor mu? Su duygularımızdan etkileniyor mu? Yanı başımızdaki suyun bizi dinlediğini, konuştuklarımızı kaydettiğini, bizden etkilendiğini, konuştuklarımızı yüzyıllar boyunca içinde sakladığını, bu içeceğimiz suyun bizi olumlu olumsuz etkilediğini, canlı ve ölü suyun olduğunu söylesem ne düşünürsünüz? Hayır kesinlikle hurafe değil. Bu da diğer araştırmalar gibi laboratuvar ortamında gözlem yapılmış, deney yapılmış bir araştırma. Ve bunu ilk olarak ortaya koyan, keşfeden, 20 yıldan daha fazla bir süre üzerinde çalışan tabii ki ben değilim, bilim insanları. Bu araştırmaya ne kadar yakınsınız? Çok yakınsanız elma, uzaksanız armut demeyin tabii ki. Hep beraber yakından görelim. Son dönemde araştırmacıları düşündüren iddia, suyun insan hafızasına benzeyen bir hafızaya sahip olduğu, hem de bu hafıza yüzlerce yıllık bilgileri bile taşıyan, yazılanlardan, söylenenlerden, duygulardan, enerjilerden etkilenen bir hafıza. Japonyalı bilim insanı Dr. Masaru Emoto, suyun hafızası olduğu düşüncesini ortaya ilk kez atan bilim insanıdır. Suyun her bir damlasının birbirinden farklı ve eşsiz bir yapıya sahip olduğunu fark ederek bu durumun üzerine suyun yapısındaki değişiklikleri araştırmaya başlamış. Emoto, su bilgi toplama gibi bir özelliğe sahip olabilir mi? Sorusuyla yola çıkmış ve ekip arkadaşlarıyla birlikte deneyler yaparak aynı su örnekleri üzerinde çeşitli araştırmalar gerçekleştirmiş. Doktor Emoto durmadan suyun üzerine birçok farklı çalışmalar yapmış. Emoto aynı suyun bulunduğu kapların üzerine teşekkürler ve aptal gibi farklı anlamlara gelen sözcükler yazmak da dahil olmak üzere birçok farklı çalışmayı suyun üzerinde gerçekleştirmiş. Bu çalışmalar arasında suya sesli şekilde konuşmak, suya müzik dinletmek ve film izletmek de yer alıyor. Bu çalışmaların sonucundaysa yapılan her çalışmanın suyun yapısında bir takım değişikliklere neden olduğunu ortaya çıkarmış. Çalışma sonucundaysa aynı klasik müzik dinletilen bitkilerin diğer bitkilere göre daha hızlı ve kaliteli bir şekilde büyümesini açıklayan çalışmalara benzer bir sonuçla karşılaşmış. Garip olan şu ki Doktor Emoto dahil birçok bilim insanı bu durumu açıklamaya yetecek bilimsel bir kanıta ulaşamamış. Suyun hafızası olduğunu düşünen bir diğer bilim adamı da Doktor Benveniste. 1980'li yıllardan beri su üzerinde çalışmalar yapan ve tıpkı Doktor Masaru Emoto gibi suyun bir hafızaya sahip olduğunu ve Doktor Benveniste'in su üzerinde yaptığı çalışma ise az miktardaki suya zehirli bir madde eklemesidir. Bu çalışma sonucundaysa Benveniste zehir koyduğu su karışımını ne kadar sulandırırsa sulandırsın suyun içerisindeki zehirli maddenin kaybolmuyor olmasıdır. Benveniste bu adımı daha ileriye taşıyarak bir önceki sefer yaptığı gibi temiz suya zehirli madde eklemek yerine sadece zehirli maddenin sahip olduğu titreşimi suya eklemiş. Benveniste'in iddiasına göre su tıpkı zehirli maddenin doğrudan eklendiği su kadar zehirli bir karışıma sahip olmuş. Bu konu üzerinde kapsamlı bir şekilde araştırma yapmaya karar veren bilim insanlarından biri de Profesör Madeleine Ennis'tir. Profesör Ennis, Fransa, İtalya ve Hollanda gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde çalışan çeşitli akademisyenlerden su üzerinde testler yapmasını ve bu testleri birbirinden bağımsız şekilde gerçekleştirmelerini istemiş. Profesör Ennis ve çalışma yapan diğer akademisyenler yaptıkları testler sonucunda benzer sonuçlara varmışlar. Sonuçlarsa herkesi şaşırtmış. Suyun bir hafızaya sahip olduğunu düşünen bilim insanlarına göre su, yüzlerce yıllık birikimi ve titreşimleri sayesinde
insanların hayatı üzerinde belirli etkilere sahip. Bu bilim insanlarına göre uzun yıllar önce dünyanın bir ucunda bulunan bir nehirdeki su damlası büyük bir bilgi birikimine sahip ve bir insan bu suyu tükettiği zaman o su insanın fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde büyük etkilere neden oluyor. Suyun hafızasına kaydedilen olumsuz enerjiler insanları olumsuz etkilerken olumlu enerjilerse insanları olumlu şekilde etkiliyor. Hatta suyun bir hafızaya sahip olduğunu düşünen bilim insanları bu deneylerin sonuçlarını farklı enerjilere bağlamış ve tanımlanamayan bir takım etkilerden bahsetmişler. Yapılan araştırmalara göre suyun içinde kristaller var ve bu kristaller suyu hafızasında tutuyor. Suyun hafıza hücresinde 444 bin bilgi hücresi bulunduğu kaydedilmiş. Hücreler arasında bilgi alışverişi su sayesinde oluyor. Su bir bilgiyi alıp diğer hücrelere taşıyor. Yani demek oluyor ki sizin günlük konuşmalarınızda söylediğiniz birçok şeyi su kopyalıyor ve diğer hücrelere dağıtıyor. Yani bilgileriniz kaydediliyor. Su hafızasının mekanizması henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Fakat herhangi bir etkiyle değiştiği ortada. Kimyasal maddeler, elektromanyetik radyasyon, ışık, müzik, dua ve hatta sıradan kelimeler aldığı bu etki ve bilgiyle onun moleküler yapısında değişiklikler olur. Moleküller yeniden düzenlenir ve böylece aldığı bilgiyi saklar ve insan temel olarak sudan oluştuğundan tam olarak programlanabilir. Herhangi bir dış faktör vücut sıvılarını, yapısını ve bileşimini değiştirerek bizi etkiler. Doğadaki tüm frekanslar faktörünü algılayabilen ve onların etkisiyle canlı veya ölü olabilen tek şey sudur. İçtiğimiz suyun canlı veya ölü olduğunu anlayabilecek düzeyde değiliz. Ancak bilim adamları son zamanlarda içtiğimiz suların büyük bir kısmının faydalı hiçbir madde ve enerji içermeyen tamamen ölü sular olduğunu ortaya çıkarmışlar. Yani içmiş olduğumuz sular maalesef ölü sulardır. Büyük bir İslam filozofu ve tıbbın babası olarak bilinen İbn Sina'nın bir çalışmasını sizlere aktarayım. İbn Sina büyük bir kavunu sıcak bir günde açık havada bırakarak ondaki değişimleri izler. Kavunun yavaş yavaş deforme olduğunu gören İbn Sina bunu insan yaşlanmasına benzetir. Ona göre insan yaşlanması aynı zamanda kuruması demekti. Yüzyıllar sonra bilimse şöyle açıkladı. Yaşlanma organizmadaki hücrelerin su kaybetmesidir. Ana rahminde bir bebek yaklaşık %92 ila %94 oranında sudan oluşur. Öldüğünde ise bu oran %50'ye düşer. Su insan ruhundaki en ince değişiklikleri bile algılıyor. Her ruh halimiz farklı bir frekans dalgasıdır. Varsayımlara göre dalgaların en güçlüsü sevgi, aşk sırasında doğar. Onun kudreti ismine de kodlanmış durumda. Çünkü bilim adamlarına göre bir kelime ne kadar eski ise taşıdığı enerji ve güç o kadar yüksek olur. Suya yüksek etkiyi yapan, pozitif enerji dalgalarını oluşturan bir diğer şey ise duadır. Dua sadece bir tür meditasyon veya ritüel değil, çok daha yüksek evrensel enerjiye bağlanma yoludur. Bu nedenle bir insan hayatında ilk defa duyduğu, hatta dilini anlamadığı duada bile pozitif enerjiyle yüklenebiliyor. Su bu içten ve duygusal etkiyle canlanıyor. Bu belki de bizde okumuş su olan kavramın açıklamasıdır. Tarihe baktığımızda suyun çok farklı şekillerde kullandığını görüyoruz. Su ile aynı zamanda hastaların tedavi edildiğini de biliyoruz. İslam peygamberi olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın çevresinde hasta olan kişilere suya dualar okuyarak onları iyileştirdiğini rivayetlerden okuyoruz. Daha yeni su hakkında edindiğimiz bu bilgileri o insanlar 1400 yıl önce suyun bu yönünü nereden biliyorlardı? Son 50 yıldır yapılan araştırmalara baktığımızda suyun bir hafızası olduğunu, bizi dinlediğini, bizden etkilendiğini, bizden aldıklarını hafızasına kaydettiğini, çok hassas bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Hatta bilgileri yüzyıllar boyunca sakladığını iddia ediyorlar. Peki eğer bunlar gerçekse, insanlık var olduğu günden beri bilgiler kaydedilmiş ve hala kaydediliyor. Suyun 10.000 kilometre öteden sesleri algılayabildiği ve bizden etkilendiğini bilim adamları bugün bizlere söylüyor.
Evet, insanlık var olduğu günden beri bilgiler kaydediliyorsa, kaydedilmişse, biz bu bilgilere bir şekilde ulaşırsak, sizce ne olur? Birçok şey silinir, yeniden yazılır. Sebebini bugün de anlamadığımız savaşlar, hastalıklar, olaylar deşifre olur. Bugün hala barışçıl dediğimiz, lider dediğimiz kişilere belki de zalim, katil kavramlarını yapıştıracağız. Araştırmacılara göre düşünce ve ruh gücü insanın en büyük gücüdür. Onu negatif kullanan insan önce kendi vücut sıvısını, daha sonra genel suları kirletir. Gölleri, nehirleri, denizleri ve havadaki suyu bile. Ama pozitif düşününce suyu temizliyoruz. Bu meselenin en tehlikeli yanıysa insanlar tek başlarına tüm dünyanın bilgi enerji yapısını etkilediklerinin farkında değil. Olumsuz düşüncelerle, sözlerce veya yıkıcı bir müzikle dahi bir insan tüm dünyayı olumsuz etkileyebiliyor. Bunun için çevrede bulunan maddenin içinde az miktarda su bulunması yeterli. Araştırmacılar suyu kullanırken büyük bir ciddiyetle davranmamız gerektiğini belirtiyorlar. Olumsuz ifadelerin konuşulduğu ortamda su varsa o suyun içilmemesi, içilecek suyun olumsuz düşüncelerden, ifadelerden, mekanlardan etkilenmediğine dikkat edilmeli ve doğaya pozitif enerji yayarak daha sağlıklı bir doğa oluşturabileceğimizi belirtir. Evet, suya farklı bir açıdan bakmaya çalıştık. Bundan sonraki hayatınızda suya daha farklı bir açıdan bakacağınızdan şüphem yok. Dünyada daha bunun gibi bilmediğimiz, keşfedemediğimiz birçok şey var. Yeni şeyler öğrenmek için araştırmaya devam edeceğiz. Siz de bir sonraki çalışmamızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.